Bu videomuzda bize en çok sorulan soruların başında gelen Şakir Paşa kızı Aliye Berger, ablası Fahrelnisa Zeyt'e ihanet etti mi sorusuna, Şakir Paşa'nın ailesini anlatan en önemli eserlerden birinde anlatıldığı şekliyle yanıt verelim. Fahrelnisa Hanım'ın İzzet Melih Bey'den olan kızı Şirin Devrim tarafından kaleme alınan Şakir Paşa ailesi, Harika Çılgınlar isimli kitapta anlatılanlara göre, Fahrelnisa ilk evliliğini çok iyi Fransızca bilen, başarılı edebiyatçı ve Osmanlı Reji Müdürü İzzet Melih Bey ile yapmıştır. 1887 doğumlu İzzet Melih Bey, Fahrelnisa Hanım'dan önce Seniye isimli kadınla başka bir evlilik daha yapmış ve bu evlilikten 1912 yılında Remide isimli bir kız çocuğu olmuştur. Bu kadının kendisini terk etmesi üzerine soyadı kanunu çıktıktan sonra devrim soyadını alacak İzzet Melih, Fahrelnisa Hanım ile ikinci evliliğini yapmış. Kitapta anlatılanlara göre özetle İzzet Melih Bey, bu evlilik süresince birçok kez eşine sadakatsizlik etmiş. Hatta evliliklerinin 1. yılında Fahrelnisa ilk çocuğu Faruk'a hamileyken, bir arkadaşlarının evinde danslı çaya gittikleri sırada Fahrelnisa Hanım'ın bulantısı tutması üzerine üst kattaki banyoya koştuğunda, banyoya açılan oturma odasında küçük kardeşi Aliye ile eşi İzzet Melih'i birbirlerine sarılmış olarak görmüş. Aliye, "Bir şey yok, ben banyoya giderken kitapları inceleyen İzzet şakadan beni öpmeye çalıştı" diye durumu açıklamaya çalışmış. Fahrelnisa Hanım onların hesabına utanıp fazla üstlerine gitmese de eşi İzzet ile, çok sevdiği ve hayatta kendisine en yakın insan olan Aliye'nin ihanetiyle derinden sarsılmış. Şirin Devrim'in anlattığına göre kendisi yıllarca annesine, Aliye ile babası İzzet Melih'in hikayesini sormamış ancak son konuşmalarından birinde, annesi Fahrelnisa olayı kızına şu şekilde anlatmış. Evliliğimizin ilk yılıydı. Faruk'u henüz doğurmuştum. Baban hastaneye Aliye ile geldi. Oğlu olduğu için sevinçten uçuyordu. Ama babanla Aliye'nin hastaneden çıkınca birlikte bir yere gideceklerinden emindim. Zaten Suat bana aralarındaki ilişkiyi söylemişti. Birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Bana bakan genç hasta bakıcı ne olduğunu anlayamadı. Etrafı çiçeklerle dolu, en iyi odada yatan, sağlıklı bir çocuk doğuran, kendisini seven kocasıyla, kız kardeşi kendisini ziyarete gelen bir kadın neden tıkanacak gibi ağlardı. Ama nasıl bilebilirdi? Duyduğum acı o derece kuvvetliydi ki çocuğu doğururken ölmek istemiştim. Yine kitaba göre, Aliye'nin eniştesiyle kaçamağı, İsmet Hanım'ın, büyük kızlarının ve Suat'ın araya girmesi ve Füreya'nın keman öğretmeni Karl Berger'in Şakir Paşa Köşkü'ne gelmesiyle sona ermiş. Fahrelnisa olabildiğince yaralarını sararak nispeten huzura kavuşmuş. Ancak İzzet Bey'in ilk evliliğinden çocuğu Remide kızıl hastalığına yakalanmış ve bu bulaşıcı hastalık Fahrelnisa Hanım'ın ilk çocuğu Faruk'a bulaşmış ve küçük yavrucak 2,5 yaşında yaşamını yitirmiş. Bu yaşanan felaket İzzet Melih Bey ile Fahrelnisa Hanım'ı geçici olarak birbirlerine yakınlaştırmış. Daha sonra Fahrelnisa 1 Temmuz 1923'te ikinci oğlu Nejat'ı doğurmuş, 1926 yılının 3 Mart'ında ise Parisli Kadın adlı piyesin iki perdesi arasında söz konusu kitabında yazarı olan Şirin Devrim dünyaya gelmiş. Fahrelnisa Hanım ile İzzet Melih'in oldukça kavgalı ve huzursuz geçen evlilikleri sonunda boşanmayla sona ermiş ve Fahrelnisa Hanım 1934 yılında Atina'da ikinci eşi Prens Zeyt ile evlenmiş. İşte Aliye ve Fahrelnisa arasındaki bu olay söz konusu kitapta özetle bu şekilde anlatılmış. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.